Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir gün dilerim. Şimdi platinle başlayalım. Platinde yukarıda direnç olarak 984-972 bölgesi oldukça önemli olacak. Bu bölge geçilmediği sürece yaşanan şu son yükseliş tepki olarak kalacaktır ve tekrar satış alma riski taşır. 984 üstü kalıcı olduğu takdirde bir ara direnç bölgesi olarak 1016-1004'ü takip etsek de ana beklentimiz bir önceki tepe bölgeye kadar yani 1053-1038 bölgesine kadar yükselişlerin devamı olacaktır. Ancak 984 geçilmediği takdirde bu yükselişin bir tepki olarak kalıp tekrar satış alma riski taşıdığını unutmayalım ve gene burada uzun zamandır takip ettiğimiz şu üçgenin destek bölgesine doğru satışlar gelebilir. Gene geçmiş analizlerde hatırlarsanız burada 817-800 bölgesine kadar satışlar devam edebilir demiştik. Bu nedenle platin yatırımcısı platin portföyünün bir kısmını nakit olarak tutmalı ki bu tarz bir geri çekilme yaşanacak olursa bu bölgeden de alım yapma fırsatını yakalayalım. Bu bölgenin güzel bir likitte tuzağı olacağını geçen seneki analizlerde de konuşmuştuk. Altının yükselişi sonlanıp altında düzeltmeden daha güçlü satışlar alıp yatay band hareketinin başladığını söyleyene kadar platinde kalıcı yükselişler ne yazık ki göremeyeceğiz. Altın yükselişi sonlanacak ki oradan çıkan para platin, hatta bu süreçte gümüş de çok zayıf kaldı. Gümüşe geçerek buradaki hareketi başlatsınlar. O nedenle platin yatırımcısı altını da yakından takip etmeli. Altına gelecek satışlarla birlikte platinde de gene bir miktar satışlar alıp çok daha uygun seviyelerden alım fırsatı vereceğini düşünüyorum. Buradan paladyuma geçecek olursak paladyumda da şu yatay banttaki hareketi takip ediyoruz uzun zamandır. Aşağıda 800, yukarıda 1250 dolar şu alanda yatay bant hareketi. Gene altın yükselişini sonlandırıp satışa geçene kadar bu bölgenin korunacağını düşünüyorum. Şu anda da 860'tan gelen alımlar bir tepki sürecine girdi fakat 12.985 minimum tepki sınırına ulaşamadan tekrar bir satış aldık. Fakat burada da 945 altına tekrar inmediğimiz sürece sorun yok ve 1090-1069 bölgesine kadar gene satış alma riski taşıyan bir tepki olarak kalacaktır gelen yükselişler. Ancak 1090 üstü kalıcı olduğunda tepkiden daha güçlü alımların geldiğini söyleriz. Bir ara direnç bölgesi olarak 1165-1135'i takip etsek de ana beklentimiz tekrar 1200-1250'lere doğru yükselişin devamı olacak. Ancak şu an için 12.985 önemli bir direnç bölgemiz. Buradan bakıra geçecek olursak bakırda da bakın şu yatay bandı takip ediyorduk. Direnci kırıldı. Aslında şöyle 4 saatliklere dönecek olursak şu tepe bölgede çok güzel bir açığa satış fırsatı da verdi. Sonrasında yaşanan şu düşüşünde şu an için tepki sürecindeyiz. Yukarıda 4.80-4.76 direnci kırılana kadar bu bir tepki olarak kalacaktır ve tekrar satış alma riski taşır. 4.80 üstü hareketlerde bir ara direnç bölgesi olarak 5.497 bölgesini takip edeceğiz. Ancak 4.80 üstü hareketlerde bizim ana beklentimiz tekrar bu 5'in üstüne attığı ve geçmişten gelen şu direnç bölgesinin 5.16-5.08 direnç bölgesinin kırılma ihtimalinin gündeme geldiği bir süreci gösterir. Ancak tekrarlıyorum yukarıda 4.80 üstü hareketler almadığımız sürece tekrar piyasanın satışa dönme riski olduğunu unutmayalım. Bu tarz bir geri çekilmede de şu an için 4.50'leri takip ediyor olacağız. 4.50 altındaki hareketler şu yükselişin düzeltmesini bize gösterecek ve 4.23'lere kadar düzeltme olarak kalacaktır ve tekrar alıcıların güçlendiği bir süreç yaşanabilir. Kısacası şu yatay bant artık çok kritik. Aşağıda 4.26 hareketlerde düşüşün, yukarıda ise 4.80 üstü hareketlerde yükselişin devamı beklenecek. Buradan son olarak Brent petrole geçecek olursak, Brent petrolde 82,5'lardan başlayan bir düşüş, sonrasında gelen alımlarla birlikte bakın minimum tepki sınırının da üstüne atmış durumdayız. Dolayısıyla tepkinin güçlendiği bir süreç diyebiliriz. Ancak burada 65,5'un altına tekrar dönmemesi
gelmesi gerekiyor. 65,5 altı hareketler almadığımız sürece yukarıda 73,40-72,24'lere kadar olan yükselişler tepki olarak kalma riski taşır. Tekrar satış alma riski vardır. Ancak 73,40 üstü hareketlerde tepkiden daha güçlü alıcıların geldiğini, ana beklenti olarak tekrar 82,5'lara doğru yükselişin devamını bekliyor olsak da bir ara direnç bölgesi olarak 77-25-76-45 bölgesini takip ediyor olacağız. Ancak burada tekrarlıyorum, 65,5 altı hareketler almamamız gerekir. Bu tarz bir geri çekilmede de 62 dolar gene kritik olacak. Bu bölgeye kadar olan satışlar tekrar alımlarla karşılanabilir ve bir düzeltme olarak kalır. Fakat 62'nin kırılmasıyla birlikte artık aşağıda 58 dolarında kırılma riski gündeme gelecek ve bu yükseliş bir tepki olarak kalacaktır. Evet, platin, paladyum, bakır ve Brent petrolden de anlatacaklarım bugünlük bu kadar. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.